Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bugün Allah nasip ederse Bursa'ya gidiyorum. Sakarya'dan çıktım. Şimdi Kuzey Marmara Otoyolu'na gireceğim. Otoyola ilk defa gireceğim bakalım. Otoyolda kısa bir mesafe gideceğim. Hemen İzmit'e kadar gideceğim. Aradaki Akmeşe yolundaki o virajlı yollardan gitmeyeceğim. Çünkü biraz zaman kazanmam lazım. Hava malum çok nemli, aşırı sıcak. O yüzden çok erken vakitte yola çıkmayı düşündüm. Şu anda saat 6'yı 10 geçiyor civarlarda. Güneş doğmadı henüz ya da doğmak üzere. Gerçi şurada bulutlar var ama biraz erken yol almam gerekiyor. İlk defa motorumla da otoyola çıkıyorum. Allah nasip ederse Rabbim kazasız belasız yollar nasip etsin. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Destek olmak için abone de olursanız sevinirim kıymetli dostlar. Evet bakalım, şurada ben şimdi HGS var. HGS ile gireceğim. Bakalım HGS'yi tanıyacak mı şimdi? Benim plakalar arka tarafta malum. Arka tarafta olduğu için arka kameranın görmesi lazım ki şu bariyer açılsın. Bariyer açılmazsa da şurada sanırım bir bilet düğmesi de olması lazım. Yine bilet düğmesine yakın gideyim, şöyle bakayım. Arka kamera, bakın şu kamera görecektir muhtemelen. Evet, gördü. Evet, bir HGS etiketi almanıza gerek yok kıymetli dostlar. Yapıştırmanıza da gerek yok. Zaten motorlar için özel bir kart geliyor. O kartta sadece bilgi amaçlı bir kart. Yani yapıştırabileceğiniz bir etiket gelmiyor motorlar için. Dolayısıyla sadece plakadan görüyoruz sanırım HGS'yi. Evet kıymetli dostlar, gördüğünüz gibi güneş doğmaya başladı arkamdan. Güzel bir manzara oluşuyor. Şöyle karşıdan gelen sürücülere bir dezavantaj gerçi ama bizim için güzel şu anda. Evet, Kocaeli'ye 19 kilometre kaldı. Ben 19 kilometre sonra Kocaeli'den çıkacağım. Komple otoyolla birlikte direkt Bursa'ya da varabilirim ama bu bana neredeyse 1000 liraya falan mal olur diye düşünüyorum. Çünkü paralı bir otoyol. Köprüde 800-900 lira. Yani ben o paraya ta Van'a kadar giderim herhalde. O yüzden Kocaeli'den çıkacağım. Evet kıymetli dostlar, yeni bir konfor sele aldım bu arada. Konfor seleyi de taktım. Uzun yolda da onu da bir test etmiş olurum. Bakalım nasıl bir etki yapacak bana. PCX'in selesi. Yani aslında motorlar uzun yol, yani bu motorlar uzun yol için olmadığı için uzun süre oturduğunuzda malum yeriniz acıyor. Rahatsız etmeye başlıyor. Şimdi bakalım ne olacak. Bir konfor seleyle bunu biraz aşmayı umuyorum. Biraz rahat etmeyi umuyorum. Ama şöyle de bir sıkıntısı var. Konfor seleyi taktığımızda motorun yüksekliği bir nebze artıyor. Arttığı için de yani şu kollarımı koyduğum yer, mesafe biraz daha aşağıda kalıyor. Gidonun biraz daha böyle yüksekte olması aslında daha iyi. Gidon biraz daha alçakta kaldığı için bel ağrısı da yapabilir belki bir ihtimal. Ya denemedim ama bakacağız şimdi. Uzun mesafede nasıl bir şey yapıyor göreceğiz. Tabii biraz dinlene gitmek lazım motorla. Araba gibi değil. Sürekli bir taburenin üzerinde, bir sandalyenin üzerinde bir yerde oturuyorsunuz. Sabit ve dikkatli bir şekilde hareket etmiyorsunuz. Bu mesela araba olsaydı arabada şöyle bir hareket yapabilirsiniz. Ha, motorda da yapılır gerçi ama burada ne bileyim biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Sürekli gözünü yola vermen gerekiyor. Oh, ne taşıyorlar böyle ya. Allah korusun, şöyle biraz uzaktan gideyim.
Dediğim gibi kaskta işte bir burnunuz kaşınsa, yanağınız kaşınsa, kafanız kaşınsa sıkıntı. Şimdi bu durumda bir yerde durup kaskı çıkartmanız gerekebiliyor. Geçen öyle bir durum başıma geldi. Kulağım kaşınmaya başladı. Acaba dedim bir böcek mi var kulağımda? Hani derinin üzerinde gezen böcekler olur ya, hissedersiniz. Öyle bir şey hissettim. Mecbur sağa çektim, durdum. Kaskı çıkarttım falan. Kulağımı falan kaşımaya başladım. Millet bana bakmaya başladı orada. Yani öyle bir durum var kıymetli dostlar. Şimdi ben Bursa'ya otobüste gitsem yaklaşık 500 lira. Arabayla gitsem yine aynı. Tabii üstüruplu gitsem yine aynı. 400-500 lira gidiş parası vereceğim. Motorla gitsem, motorla 200 liraya falan gidiyorum motorla. 200 bile tutmuyor yani. Evet, bu çıkıştan çıkacağız muhtemelen. Kandıra çıkışı, otogar yazıyor Kocaeli. Buradan dışarı çıkacağım. Evet, otoban boyunca yaklaşık 40 kilometre falan geldim. Yaklaşık 90-100 arasında seyrettim. Yüksek hızlarda PCX'e göre seyrettim. Yani normal benim sürüş hızlarımın yükseğinde seyrettim. Yakıt tüketimi 2.3 oldu bu arada. Sert kullanırsanız böyle 2.3'lere falan çıkabiliyor. 100'ün üzerinde gitseydim muhtemelen 2.4-2.5'i falan bulurdu. Fazla da zorlamamak lazım. Bakalım gişelerde ne yapacak LGS'miz? Yanıt verecek mi? Ve kaç lira tutacak? Onu da şurada bir yere koyarım. Evet kıymetli dostlar, bakın Kocaeli gözüktü. İzmit. Tepelerdeki evler. Şuradaki büyük bina şehir hastanesi olması lazım. Şu tepedeki, en tepedeki binalarda sanırım üniversite. Umuttepe kampüs. LGS şurası. Bakalım burada gözüküyor mu ya? Fiyat olarak yeşil yandı ama fiyat gözükmedi. Neyse bakalım kaç lira çekti. Kıymetli dostlar, ben her şehrin bir kokusunun olduğunu düşünenlerdenim. Bu İzmit'in de ayrı bir kokusu var. Yani öyle düşünüyorum. Üniversiteyi İzmir'de okudum. İzmir'in ayrı bir kokusunun olduğunu düşünüyorum. Sakarya'nın ayrı bir kokusu, Bursa'nın ayrı bir kokusunun olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, bana mı öyle geliyor? Şimdi vizörümü açınca fark ettim. Kocaeli'nde de 2 yıl kalmıştım. Buranın da kokusu farklı. Gerçi şu anda burnuma cips kokuları geldi. Böyle kızartılmış cips olur ya, onun gibi bir koku geldi. Kocaeli'nde, İzmit'te fabrikalar çok olduğu için böyle kokular duymanız mümkün. Evet, devam edelim bakalım. İzmit'e girdik. Buralara neler yapılmış böyle ya. Ben İzmit'te durduğum zaman buralar hep tarlaydı yani.